Gelin bugünkü konuya bir soruyla başlayalım. Çocukluğunuza dair böyle aklınızdan hiç çıkmayan, belirli bir yiyeceğe bağlı bir anınız var mı? Hmm, güzel soru. Belki bir ödül, belki bir yasak ya da sadece böyle saf bir mutluluk anı. Bugün inceleyeceğimiz metin de tam olarak bu temanın merkezinde. Evet, konumuz dondurma. Ama sadece bir tatlı olarak değil, bir anı, bir kural, hatta bir duygu olarak dondurma. Elimizdeki metin kazan imzalı, neredeyse bir anı türünde çok kişisel bir deneme. Evet, çok samimi bir dil kullanılmış. Bizim de buradaki amacımız, hani bu basit yiyecek, dondurma, çocukluğu, kuralları, sosyal dinamikleri, Hatta aile bağlarını, aynen aile bağlarını nasıl temsil ettiğini böyle katman katman açmak. Yazarın kişisel hikayesi üzerinden aslında hepimizin yaşadığı evrensel deneyimlere bir bakacağız. harika. Haydi o zaman bu konuyu bir masaya yatıralım. Yazar söze dondurmanın küçük bir çocuk için ne kadar özel olduğunu anlatarak başlıyor. Hı hı. Hani kendi başına gidip alamadığın, annen baban sürpriz yapıp getirdiği bir şey. Yani sadece bir yiyecek değil, Bir ödül adeta. kesinlikle. Bu da onu otomatikman çok kıymetli kılıyor zaten. Ve burada ilginç olan nokta hemen başlıyor. Bu keyif anında kurallarla çerçeveleniyor. Evet. Mesele sadece dondurmayı yemek değil, onu doğru bir şekilde yemek. Metinde iki temel kuraldan bahsediliyor. Neydi onlar? Birincisi, tek seferde çok fazla yiyemeyeceksin. İkincisi de dondurma yedikten sonra ılık su içeceksin. Ah evet, o ılık su kuralı sanırım hepimizin çocukluğunda vardı. Olmaz mı? Ve metnin de altını çizdiği gibi bu kuralların arkasındaki sebep cimrilik falan değil, tamamen sevgi. Tamamen endişe. Bademciklerin şişmesi, çocuğun hasta olması korkusu. Ama bir çocuk için bu mantığı anlaşılmaz bir kısıtlama tabii. Yazarın ilkokulda bademciklerini aldırdıktan sonra bu kurallardan nasıl muaf hale geldiğini anlatması çok hoşuma gitti. O kısım çok iyiydi. Bir tür diplomatik dokunulmazlık gibi bir şey. O an kendini yenilmez hissetmiş olmalı. Kesinlikle bir zafer anı. Aslında çocuk gelişimi açısından bakarsak, bu kurallar çocuğun dürtü kontrolü mekanizmasını geliştirmesine yarayan ilk dersler. Bu ilginç. Yani dondurmayı hemen bitirmemek ya da sonrasında su içmek gibi basit eylemler, anlık haz ile olası sonuç arasındaki ilişkiyi kurmasını sağlıyor. Yani o ılık su iç kuralı aslında eylemlerinin sonuçları vardır demenin başka bir yolu. Aynen öyle. Tabii ebeveynler bunu bu sebeple yapmıyor. Tamamen koruma içgüdüsüyle hareket ediyorlar. Ama sonuçta bu kurallar çocuğa her istediğini istediğin an yapamazsın mesajını veren ilk mikro eğitimler oluyor. Bu açıdan bakınca çok daha anlamlı geliyor. Peki bu kurallar bir anda ama insan okula başlayınca işin içine bambaşka bir dinamik giriyor. Arkadaşlar. Ah evet, metnin en eğlenceli kısımlarından biri. Okulda dondurma kişisel bir zevk olmaktan çıkıp tamamen kamusal bir olaya dönüşüyor. Kesinlikle. Yazar okul kantinine dondurmanın gelmesi için Nisan ortasına kadar beklemenin verdiği o acı dolu sabırsızlıktan bahsediyor. O bekleyişi o kadar güzel anlatmış ki. Hatta kışın dondurma yenmez lafını kim ortaya attı diye isyan ediyor. Çok haklı bir isyan. Aslında yazar burada farkında olmadan kıtlık ilkesi dediğimiz şeye dokunuyor. Kıtlık ilkesi mi? Bu pazarlamacıların sürekli kullandığı sınırlı sayıda ürün taktiği gibi mi? Aynen öyle. Bir şeye ulaşmak ne kadar zorsa veya ne kadar azsa o şey bizim gözümüzde o kadar değerli hale gelir. Anladım. Okul kantini dondurmayı mevsimsel olarak kıt hale getirerek onu sıradan bir tatlıdan adeta peşinde koşulması gereken bir hazineye dönüştürmüş. O aylarca süren bekleyiş dondurmanın tadını olduğundan 100 kat daha lezzetli kılıyor. Beklenti deneyimin kendisinden daha güçlü bir hale geliyor yani. Tam olarak bu. Ve o beklenti doruk noktasına ulaştığında asıl olay başlıyor. Bedava yazılı dondurma çubuğu. Ah evet. O an. Metin bu ritüeli o kadar canlı anlatıyor ki, dondurmayı dolaptan özenle seçme anı, yerken sana eşlik eden ve ben olsam şöyle yerdim gibi yorumlar yapan arkadaşların bakışları. O gerilim dolu bekleyiş, dondurma bitiyor, çubuk yalanılıyor ve o an geliyor. Aynen. Ve sonuç, çocukluk döneminin sosyal politikalarının mükemmel bir mikrokozmosu. Metinde çok güzel ayrıştırılmış, eğer çubuk boş çıkarsa, Herkes hayal kırıklığıyla dağılır. evet her şey normale döner. Ama eğer bedava yazıyorsa, işte o zaman kaos başlıyor.
Tam bir kaos. Bu durum önemli bir soruyu gündeme getiriyor. O an bir çocuğa şans, sahiplenme ve sosyal sorumluluk hakkında ne öğretir? Peki bu gerçekten bir sosyal sorumluluk dersi mi? Yoksa sadece çocukça bir zorbalık mı? Yani yazarın anlattığı o tabloyu düşünelim. Hı hı. Bir anda en iyi arkadaşın kesilen o sevimsiz çocuk, hiçbir şey demeden masum gözlerle bakan parasız arkadaş ve tabii ki abi ya da abla olmanın gereği olarak hakkı kendinde gören küçük kardeş. Tam bir baskı unsurları listesi. Kazanan çocuğun üzerinde kurulan bu baskı, ileride mahalle baskısı dediğimiz şeyin ilk provası olabilir mi? Çok yerinde bir tespit. Aslında burada bir çocuğun ilk defa kazanılmış hak ile sosyal beklenti arasında kaldığı anlardan birini görüyoruz. Evet, tam bir ikilem. Şans sana gülmüştür, ödül teknik olarak senindir ama etrafındaki topluluk o ödülün paylaşılması gerektiğine dair yazısız bir kural dayatır. Ve sen o kurala uymak zorunda hissedersin. Bu, ileriki yaşlarla karşılaşacağımız birçok ahlaki ve sosyal ikilemin çok basit, çok ilkel bir provası gibi, o bedava dondurma aslında çocuğa ait olma, grubun bir parçası olma ve fedakarlık gibi kavramların bedeli haline geliyor. Yazarın cüzdan katili demesi de bu yüzden zaten. Kesinlikle. O bedava dondurma aslında hiç de bedavaya gelmiyor. Sosyal bir bedeli var. Bunu dinlerken aklıma şu geliyor. Yazar bunu esprili bir dille anlatmış ama aslında bu oldukça stresli bir an. Tabii ki. O yaşta bir çocuk için bu popülerlik, adalet ve bencillik arasında sıkışıp kalmak demek. Belki de o bedava çubuğu bir ödül değil, bir sınavdı. Kesinlikle bir sınav ve bu sınavda doğru cevap yok. Eğer dondurmayı kendine saklarsan bencil olursun. Eğer başkasına verirsen kendi hakkından feragat etmiş olursun. Çoğu çocuk sosyal dışlanma korkusuyla ikinci seçeneğe yönelir. Bu da bize ait olma ihtiyacımızın ne kadar temel bir güdü olduğunu gösteriyor. Metin'in bu bölümü dondurma üzerinden çocukluk sosyolojisine dair inanılmaz bir kesit sunuyor. Bu sosyal arenadan çıkıp metnin en kişisel bölümüne, yazarın dondurmayla tanıştığı ilk ana gidelim. Evet, o çok dokunaklı bir anı. Ortamı çok güzel betimliyor. Sivas'ta içinde bakkal olmayan küçücük bir dağ köyü, hatta bir mezra. Bu detay, anının geçtiği çerçeveyi anlamak için çok önemli. Dondurmanın marketten alınan sıradan bir şey değil, ulaşılması zor bir hazine olduğunu hemen anlıyoruz. Kesinlikle. Anının gücünü anlamak için o lojistik detaylar gerçekten kilit rol oynuyor. Babanın her hafta ilçeye yaptığı alışveriş yolculuğu, Traktörle. evet, sıcakta traktörle yapılan ve dondurmayı eritecek o uzun yol. Düşünsenize, yazarın babası o sıcakta, o zorlu koşullarda sırf 4 yaşındaki çocuğu mutlu olsun diye eriyeceğini bile bile o dondurmayı getirme çabasına giriyor. Bu çaba sonunda ulaşılan ödülü çok daha anlamlı kılıyor. Bu sadece bir dondurma değil, bir fedakarlık ve sevgi eyleminin somutlaşmış hali. Ananın kendisi de çok tatlı. Yazar 4 yaşında evde oyuncaklarıyla oynuyor. Ailesi onu mutfağa çağırıp bir sürprizleri olduğunu söylüyor. Annesi buzdolabından çikolatalı bir külah dondurma çıkarıyor. Tıpkı tahmin ettiğimiz gibi yolculuktan biraz erimiş ama buzdolabında yeniden kendini toparlamış. O an dondurmayı acemice, üstünü başını batırarak ama büyük bir keyifle yediğini anlatıyor. Paketi tam yırtamaması, her yerinin çikolata olması gibi detaylar o kadar sahici ki gözünüzde canlandırabiliyorsunuz. Bunu büyük resme bağlarsak, yazar aslında sadece dondurma yediği anı anlatmıyor. Tamamen ona odaklanmış bir ebeveyn sevgisi anını resmediyor. Evet, anne ve babası onu izliyor. Onun mutluluğuyla mutlu oluyorlar. Burada bellek psikolojisi açısından da ilginç bir durum var. En güçlü anılarımız genellikle güçlü bir duyguyla etiketlenmiş olanlardır. Doğru. O gün yazarın beyni sadece dondurmanın tadını, kokusunu değil, aynı zamanda anne ve babasının yüzündeki o ifadeyi, o anki güven ve sevgi dolu atmosferi de kaydetmiş. Yani dondurma o sevgi dolu anın sadece bir katalizörü. Aynen öyle. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Yazar metnin sonunda harika bir soru soruyor ve aslında cevabını da veriyor. Evet, o vurucu soru. Dondurmayı hayatı boyunca bu kadar çok sevmesinin sebebi sadece tadı mıydı? Yoksa o ilk dondurmayı yerken anne ve babasının gözlerinde gördüğü o mutluluk ışığı mıydı? Cevabın ikincisi olduğu sonucuna varıyor ve bu metnin en dokunaklı anı. Dondurma, paha biçilmez bir aile anını yaşamak için sadece bir araç. Bu çok güçlü bir farkındalık. En güçlü anılarımızın aslında duyularla ilgili deneyimlerden çok,
duygulara ve ilişkilere bağlı olduğunun kanıtı. Bir yemeğin lezzetini hatırlarsınız, evet, ama o yemeği kiminle, nerede, hangi duygular içinde yediğiniz anıyı asıl kalıcı ve ölümsüz kılan şeydir. Yazarın dondurmaya olan sevgisi aslında ailesine olan sevgisinin bir yansıması. Kesinlikle. Ve metinin son cümlesi her şeyi özetliyor. Sizi seviyorum ailem. Dondurmayı sevdiğimden daha çok. Çok güzel bir final. Bu basit bir yiyecek üzerinden başlayan bir yolculuğun ne kadar derin bir sevgi ifadesine dönüşebileceğinin en güzel kanıtı. Dondurma sadece süt ve şekerden ibaret değil. Beklenti, kural, sosyal statü ve en önemlisi sevginin ta kendisi olabiliyor. Ne kadar nostaljik ve güçlü bir metin. Evet. Dondurma gibi basit, herkesin hayatında olan bir konuyu ele alıp içinde ne kadar çok katman barındırdığını gösteriyor. Bir kural, bir sosyal araç. Ve nihayetinde aile sevgisinin somutlaşmış bir hali. Kesinlikle. Bu da sana üzerinde düşünebileceğin bir son düşünce bırakıyor. Senin kendi dondurma anın neydi? Geçmişinden gelen hangi basit nesne ya da yiyecek, senin için sadece bir nesne değil de güçlü bir anının, bir duygunun veya bir bağ kurma hissinin taşıyıcısı. Onun anlattığı hikayeni.